Akşama uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir planınız var. Evlilik yıl dönümünüz, eşinizle bir otel ayarladınız, otele gideceksiniz ve öncesinde bir yemek organizasyonu yaptınız. Peki muhtemelen bu gecenin sonunda da bir cinsellik yaşayacaksınız. O yemekte ne yemelisin, ne yememelisin? Bunu bir düşünebiliriz. Veya evdeki rutininizin içerisinde hani seks hayatınızda ne yerseniz cinsel hayatınız daha güzel ya da daha kötü olur. Yani cinsellikle yemek aslında çok böyle tarihsel süreçte sürekli konuşula gelen konular. Herkesin merak ettiği, ne yersem muhteşem bir performans gösteririm, ne yemezsem kötü olurum, ne yersem performansım düşer gibi. Aslında çok basit kurallar. Yani bizim enerji performansımızı düşüren gıdaların tamamı cinsel yaşamımız üzerinde de olumlu ya da olumsuz etkili olabiliyor. Şimdi cinsel performans gerekirse kişinin kendini rahat hissetmesi gerekiyor. Rahat hissetmediği bir bedenle bir cinsel aktiviteye girdiği zaman hem kendinde bir performans düşüklüğü hem de partnerine de bunu yansıttığı için özgüveninin de aksamalara neden oluyor. Peki rahat halde ne olman gerekiyor? Yani ağır yağlı gıdalar yiyip seks yapmayacaksın o akşam. Ağır kızartmalar yemeyeceksin. Donuk böyle işte ağır baharatlı, ağır salçalı, turşu, mayalı, asitli bu tarz şeyler senin midende böyle oturacağı için, mide bağırsak sistemini yoracağı için ister istemez senin diğer enerjilerini de alıp kullanmaya başlayacak. Sürekli karnında bir gurultuyla insan o bağırsak seslerinin yorgunluğuyla ve şişkinliğiyle kendini de özgüven olarak da kötü hisseder. Yani aynaya baktığında koca bir karın göbeğini saklamaya çalışıyorsun bir taraftan işte eşine de çaktırmamaya çalışıyorsun olmuyor. Ne? O zaman ölçüsü ne? Kararında olmalı. Ne çok doyacak kadar yiyeceksiniz ne de aç kalacaksınız. Aşırı tıka basa yediğiniz zaman bu sizin erken boşalmanıza, ereksiyon sorunları yaşamanıza, cinsel isteksizlik geliştirmenize, nefes nefese tık nefes kalmanıza, gerek kadın gerek erkek için söylüyorum tabii bunları, neden olabilir. Bu gıdalar işte az önce bahsettiğim gibi turşu, yağlı, hamur işi, mayalı, kızartma, yani insan sağlığını aslında kötü etkileyen her şey cinsel yaşamınızı da kötü etkiliyor. Peki taze sebzeler, meyveler insan için önerilir mi? Evet, bizim beden sağlığımız için, zihin sağlığımız ve ruh sağlığımız için bu gıdalar ne kadar faydalıysa cinsel yaşamımıza da o kadar faydalı. Mor yiyecekler, işte şalgam, aronya, vişne, kiraz, mevsiminde geldi artık yaz. Bu tarz böyle sağlıklı ve özellikle organik olduğunu düşündüğünüz meyveleri, yeşilleri, salataları menünüze bol koyduğunuz zaman o zaman antioksidan kapasite yükünüz de artıyor. Vücudunuzun asit ve baz dengesi de dengeye geliyor. Bağırsaklarınız da daha dengeli çalışıyor. Beden enerjiniz yükseldiği için cinsel performansınız da buna olumlu yansıyor. Yani ne yapacakmışsınız? Salatanızı, sebzenizi, meyvenizi sağlıklı bir şekilde tüketeceksiniz. Yemekten ne kadar süre sonra seks yapacaksınız? Yemeğin hemen üzerine seks olmaz. Midenin boşalması için bir süre zamana ihtiyacımız var. Mideden ortalama yiyecekler bağırsaklara geçiş süresi minimum 1,5 saat, 3 saat arası. Yani 1,5-2 saat süresince yemekten sonra seks yapmayın. 2 saatten sonra seks yaşantısını yapabilirsiniz. Sekse hazırlanabilirsiniz. Kararında yiyin dedim, tıka basa yemeyin dedim. Şimdi aç karnına seksi soracaksınız bana. Hocam o zaman hiçbir şey yemeyelim de işte hani midemize bir şey oturmasın. İşte bizde hani derler ya, toplumda bir tabir var. Aç ayı oynamaz. İşte oynamaz. Onun için de biraz kararında yemeniz lazım. Ağzınız bir kere keton kokar. Keton koktuğunuz için partneriniz bunu olumsuz hissedebilir, size de yansıtamaz derken böyle hani yapsak mı yapmasak mı kaçalım mı falan olur. Bir kere ağzınız keton kokmamalı, işte dişleriniz temiz olmalı. Bağırsaklarınızdan böyle gurul gurul açım sesleri gelirse karşıya bu hem sizi hem onu incitebilir. Onun için de böyle kararında yiyip ne aç ne tok sekse bu şekilde hazırlanabilirsiniz. Yani kısacası yemekten 2 saat sonra seks yapabilirsiniz efendim. Sağlıklı gıdalar tüketmeye özen göstereceksiniz ayrıca. Bu videomu izleyen sevgili kadınlar ve de erkekler, sanırım cümlelerimden kendinize bazı kısa notlar almış, kulağınıza küpe yapmışsınızdır. İşin özü şu ki,
Erkeğinizden iyi bir performans bekliyorsanız onun karnını çok doyurmayın. Ve sevgili erkekler, sevgili kadınlar, bu cümlemde hepinize iyi bir seks mi, iyi bir yemek mi kararını siz verin. Görüşmek dileğiyle efendim.